Merhaba, ben Şuheda Aydın. Bugün Türkiye'deki sosyal medya platformlarının kapatılması veya erişim engellemeleriyle ilgili çok konuşulan bir konuyu ele alacağız. Bu durumun arkasında neler var? Bu 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası olabilir mi? Amerika'nın bu işteki rolü nedir? Sosyal medya gerçekten bir provokasyon aracı mı? Gelin bu sorulara birlikte yanıt arayalım. Son günlerde Türkiye'deki milyonlarca Instagram kullanıcısı platforma erişim sağlayamıyor. Peki Instagram neden Türkiye'de hala kapalı? İlk olarak teknik nedenlere bakmalıyız. Çoğu zaman sosyal medya platformları küresel ya da bölgesel teknik sorunlar nedeniyle geçici erişim problemleri yaşar. Ancak bu durum genellikle birkaç saat içinde çözülür. Türkiye'deki Instagram erişim engeli ise bu tür teknik aksaklıkları aşan bir süreklilik gösteriyor. İkinci olarak bu durumun politik nedenlerle ilgili olabileceğine dair spekülasyonlar var. Türkiye, sosyal medya platformlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler getiren ülkelerden biri haline geldi. Geçmişte platformların Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyması için zorlandığını gördük. Instagram'ın kapalı kalması, bu düzenlemelere karşı bir direnişin veya uyumsuzluğun sonucu olabilir mi? Ayrıca Türkiye'de sosyal medya erişim engelleri genellikle toplumsal olaylar veya hükümetin eleştirilmesine neden olabilecek durumlarda uygulanıyor. Bu, özellikle kitlesel protestolar veya hassas politik süreçler sırasında görülüyor. Instagram'ın kapalı kalması, bu tür bir politik stratejinin parçası olabilir mi? Instagram'ın erişim engeli sonrasında gözler diğer popüler sosyal medya platformlarına çevrildi. TikTok, X ve YouTube gibi platformlarında benzer şekilde kapanma veya erişim engeliyle karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Türkiye, TikTok ve X gibi platformlara yönelik ciddi eleştirilerde bulunuyor. Bu eleştirilerin temelinde bu platformların özellikle genç nüfus üzerinde zararlı etkiler yaratabileceği ve toplumda bölünmeye neden olabileceği endişeleri yatıyor. TikTok, eğlence içerikleri kadar politik ve sosyal mesajların da hızlıca yayılmasına olanak tanıyan bir platform olarak biliniyor. Bu da onu hem popüler hem de potansiyel olarak tehlikeli bir mecra haline getiriyor. X ise özellikle politik söylemlerin hızlıca yayıldığı, organize protestoların düzenlendiği ve hükümet karşıtı görüşlerin dile getirildiği bir platform olarak öne çıkıyor. Türkiye'de X'in kapatılma ihtimali bu platformun toplumsal olaylar üzerindeki etkisiyle doğrudan bağlantılı olabilir. YouTube'da benzer şekilde içerik üreticileri üzerinden geniş kitlelere ulaşan politik mesajlar ve eleştirilerin mecrası haline gelmiş durumda. Bu nedenle YouTube'un da erişim engelleriyle karşılaşma olasılığı gündemde. Türkiye'de içerik düzenlemeleri konusunda YouTube'un daha önce yaşadığı sorunlar, bu platformun da gelecekteki pozisyonu hakkında soru işaretlerini doğuruyor. Dünya genelinde artan gerilimler, 3. Dünya Savaşı olasılığını yeniden gündeme getirdi. Peki bu durumla sosyal medya platformlarının kapanması arasında bir bağlantı olabilir mi? Sosyal medya, bilgi savaşlarının önemli bir cephesi haline geldi. Propaganda, yanlış bilgilendirme, kitlelerin manipülasyonu gibi unsurlar modern savaş stratejilerinde önemli rol oynuyor. 3. Dünya Savaşı'nın sadece askeri bir çatışma değil, aynı zamanda bir siber savaş ve bilgi savaşı olacağına dair güçlü argümanlar var. Bu durumda sosyal medya platformları potansiyel bir savaş alanı olarak görülebilir. Türkiye gibi stratejik konumda bulunan ülkeler, bu tür savaş senaryolarında hedef alınabilecek potansiyel ülkeler arasında yer alıyor. Sosyal medya platformlarının kapanması, olası bir savaş durumunda iç karışıklıkları ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla alınmış bir önlem olabilir mi? Bu sorular, şu an için spekülasyon olsa da, dünya genelindeki artan gerilimler göz önüne alındığında dikkate değer. Amerika Birleşik Devletleri, sosyal medya platformlarının büyük bir kısmını kontrol eden bir ülke. Facebook, Instagram, X, TikTok, Çin menşeli olsa da ABD'de büyük bir kullanıcı tabanı var ve YouTube gibi platformlar Amerikan şirketleri tarafından yönetiliyor. Bu durum, Amerika'nın dünya genelindeki kamuoyunu şekillendirme gücüne sahip olduğu anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu platformları kullanarak diğer ülkelerdeki politik süreçlere müdahale etme gücüne sahip olabilir mi? Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal medya, hükümet karşıtı hareketlerin organize edilmesinde ve toplumsal huzursuzlukların artırılmasında etkili bir araç olarak kullanıldı. Arap Baharı, Ukrayna'daki olaylar ve diğer birçok örnek, sosyal medyanın kitlesel hareketler üzerindeki gücünü gözler önüne serdi. Türkiye'de sosyal medyanın kapatılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu platformlar üzerinden yapabileceği olası müdahalelere karşı bir önlem olarak alınmış olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri, sosyal medya üzerinden Türkiye gibi ülkelerde iç karışıklık yaratmayı mı hedefliyor? Bu sorular, dünya politikasında sosyal medyanın nasıl bir silah haline geldiğini anlamak açısından önemli. Sosyal medya, sadece bireysel iletişim ve eğlence aracı olmaktan
öteye geçmiş durumda. Özellikle politik ve toplumsal olaylar sırasında sosyal medya platformları provokasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Arap Baharı sırasında sosyal medyanın oynadığı roldür. Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlar bu süreçte halk ayaklanmalarını organize etmek ve yaymak için kullanıldı. Türkiye'de de benzer şekilde sosyal medya üzerinden organize edilen protestolar hükümet karşıtı hareketlerin yayılmasında etkili oldu. Sosyal medyanın bir provokasyon aracı olarak kullanılmasının ardında kitlesel iletişimin kontrol edilememesi ve yanlış bilgilendirmenin hızla yayılması yatıyor. Bu durum hükümetlerin sosyal medyaya karşı daha katı önlemler almasına neden oluyor. Türkiye'de sosyal medyanın provokasyon amacıyla kullanılması, platformların kapatılma veya erişim engeliyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Sosyal medya platformlarının kapatılmasının olası iç savaşlarla nasıl bir ilişkisi olabilir? İç savaşlar genellikle toplumsal huzursuzlukların, ekonomik krizlerin ve politik istikrarsızlıkların sonucu olarak ortaya çıkar. Bu süreçte bilgi akışının kontrolü hayati bir önem taşır. Sosyal medya, iç savaş sırasında taraflar arasında bilgi savaşlarının yaşandığı bir mecra haline gelebilir. Birçok iç savaşta sosyal medya üzerinden yapılan propaganda, dezenformasyon ve kışkırtıcı içerikler çatışmaların şiddetlenmesine neden olmuştur. Türkiye'de sosyal medya platformlarının kapatılması, bu tür iç karışıklıkları ve sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonları engelleme amacı taşıyor olabilir mi? Özellikle bölgesel gerilimlerin arttığı ve toplumsal huzursuzlukların yoğunlaştığı dönemlerde sosyal medyanın kapatılması, bilgi akışını kontrol altında tutarak iç savaşı önlemeye yönelik bir adım olabilir. Bu açıdan bakıldığında sosyal medyanın kapatılması sadece toplumsal düzeni korumak için değil, aynı zamanda olası bir iç savaşı önlemek için alınmış bir tedbir olabilir.